Merhaba, bugün masaya öyle bir kitap yatırıyoruz ki beslenme ve beyin sağlığı hakkında bildiğiniz her şeyi bir daha düşünmenize neden olabilir. Evet, Doktor David Perlmutter'ın çok ses getiren kitabı Tahıl Beyin'den bahsediyorum. Her şey aslında hepimizi bir an durup düşündüren o kışkırtıcı soruyla başlıyor. Ya sağlıklı diye yediğimiz, hatta soframızdan eksik etmediğimiz o yiyecekler en değerli organımıza, yani beynimize sessiz sedasız zarar veriyorsa? Kitaba göre günümüzde salgın gibi yayılan birçok rahatsızlık var, değil mi? Depresyon, anksiyete, o bitmek bilmeyen baş ağrıları. İşte kitap diyor ki bunlar aslında ayrı ayrı sorunlar falan değil, hepsi beslenmemizde pusuya yatmış tek bir ortak düşmanın farklı yüzleri sadece. Peki kim bu ortak düşman? İşte işin ilginçleştiği yerde tam olarak burası. Kitap parmağını öyle şaşırtıcı suçlulara doğrultuyor ki, hatta bunlar çoğumuzun aman ne kadar sağlıklı dediği, doktorların bile tavsiye ettiği yiyecekler olabiliyor. İşte kitabın en can alıcı, en tartışmalı iddiası da bu. Diyor ki, tam tahıllar gibi sağlıklı diye bildiğimiz karbonhidratlar bile bunama, DHB, anksiyete, kronik baş ağrıları, depresyon ve daha nicesine sebep olabilir. Bakın, bu gerçekten de beslenme dünyasındaki genel geçer tüm kuralları alt üst eden çok cesur bir iddia. Şimdi bu iddiayı tam olarak anlayabilmek için biraz geriye gitmemiz gerekiyor. Beslenme alışkanlıklarımız son yüzyılda nasıl değişti ve bu değişim beynimizde adeta bir yangını nasıl başlattı? Konu sadece birkaç yeni yiyecek eklemekten çok daha derin, tüm beslenme paradigmamızın tepetaklak olmasıyla ilgili. Şu tabloya bir bakın. Son 100 yıldaki değişim gerçekten de akıl almaz. Bir yanda tereyağı, kırmızı et, doğal yağlar gibi atalarımızın yediği şeyler, diğer yanda ise günümüzün bitkisel yağları, margarinleri ve işlenmiş karbonhidratlarla dolu diyeti. Aslında bu değişimle vücudumuzun tanımadığı, nasıl başa çıkacağını bilmediği yepyeni bir beslenme profili yaratmış olduk. Peki bu beslenme değişikliği vücudumuza ne yapıyor? İşte kitap burada kronik enflamasyon kavramını ortaya atıyor. Bunu beyin hücrelerimize yavaş yavaş alttan alta zarar veren, hiç sönmeyen bir yangın gibi düşünebilirsiniz. Yani bu aniden olan bir yaralanma değil, 10 yıllar boyunca sinsice devam eden bir süreç. Ve tehlike sadece o sessiz yangınla, yani enflamasyonla da bitmiyor. Yapılan araştırmalar çok net bir şey gösteriyor. Yüksek kan şekeri seviyeleriyle beyin küçülmesi, yani beyin atrofisi arasında doğrudan bir bağ var. Evet, yanlış duymadınız. Yediğimiz şeker beynimizi kelimenin tam anlamıyla küçültebilir. Peki, eğer karbonhidratlar bu hikayenin kötü adamıysa, kitap bize kahraman olarak kimi sunuyor dersiniz? İşte burada işler iyice ilginçleşiyor. Çünkü kahramanımız yıllardır bize aman uzak durun denilen bir besin. Onlarca yıldır bize ne dendi? Kolesterol düşmanımızdır, ondan korkmalıyız. Peki ya bunca zamandır tamamen yanılıyorsak? Tahıl Bey'in tam da bu noktada bildiğimizi sandığımız her şeyi sorgulamamızı istiyor ve o can alıcı soruyu soruyor. Ya beynimizin hayatta kalmak için aslında kolesterole acilen ihtiyacı varsa? Şu rakama bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz. 2008'de yapılan bir çalışma, en düşük kolesterol seviyesine sahip insanların Parkinson hastalığına yakalanma riskinin tam %350 daha fazla olduğunu ortaya koymuş. Bu, bize yıllardır anlatılan kolesterol kötüdür masalını resmen yerle bir ediyor. İşte en kritik nokta tam olarak bu. Beyninizin düzgün çalışabilmesi için kolesterole ihtiyacı var. O olmadan olmaz. Çünkü o, düşünmenizi, hatırlamanızı, öğrenmenizi sağlayan o sinir bağlantılarını kuran temel bir yapı taşı. Yani kolesterolü diyetinizden kestiğinizde aslında beyin fonksiyonlarınızın altını oymuş oluyorsunuz. Ve bu durum sadece Parkinson gibi nörolojik hastalıklarla da sınırlı değil. Hayır, kitap düşük kolesterolün depresyon riskini de özellikle yaşlı erkeklerde tam %300 artırdığını gösteren araştırmalara dikkat çekiyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Kolesterolün rolü sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel sağlığımız için de inanılmaz derecede hayati. Peki tüm bu bilgilerden sonra biraz da umut verici kısma geçelim, değil mi? Yani ne yapmalıyız? İşte şimdi en önemli bölüme geliyoruz. Beyni güçlendiren, onu koruyan alışkanlıklar. Çünkü kitap sadece sorunları anlatıp bırakmıyor. Aynı zamanda bize somut, uygulanabilir bir çözüm yolu da sunuyor. Beslenmenin ötesinde kitap kontrolümüzün tamamen bizde olduğu 3 temel taştan bahsediyor. Birincisi egzersiz. Neden mi? Çünkü yeni beyin hücrelerin üretimini tetikliyor. İkincisi kalori kısıtlaması. Bu da beyni koruyan genleri adeta uyandırıyor. Ve üçüncüsü de zerdeçal, probiyotikler gibi kilit takviyeler.
İşte bu üçü bir araya geldiğinde o korkutucu hastalıklara karşı çok güçlü bir kalkan oluşturuyor. Egzersizin gücünü şu grafikte o kadar net görüyoruz ki, bakın en az aktif olanların Alzheimer riskini %100 kabul edersek, en aktif olanların riski %38'e kadar düşüyor. Aradaki fark inanılmaz. Bu da bize yaşam tarzı seçimlerimizin genetik mirasımızdan bile daha belirleyici olabileceğini gösteriyor. Peki, bütün bu anlattıklarımızı bir tabağa koysak neye benzer? Yani Tahıl Bey'in diyetini uygulayan birinin tabağında neler olur, neler olmaz? Gelin şimdi de işin en lezzetli kısmına bakalım. Aslında kurallar oldukça basit ve net. Bir yanda evet dediklerimiz var, zeytinyağı, avokado gibi sağlıklı yağlar, kaliteli proteinler ve bol bol yeşillik. Diğer yanda ise hayır listesi. Gluten içeren her şey, şeker, işlenmiş karbonhidratlar. Yani buradaki felsefe kalori saymaktan ziyade tabağınıza koyduğunuz yemeğin kalitesine odaklanmak. Peki bu sıkıcı bir diyet mi demek? Asla. Kitaptan basit ama harika bir örnek vereyim. Hindistan cevizi yağında pişirilmiş, yanında bol avokado ve lezzetli bir salsa sosu olan mis gibi bir omlet. İşte size hem inanılmaz besleyici hem de kitaptaki bütün kurallara uyan harika bir başlangıç. Ve sonuç olarak Tahıl Bey'in kitabı bizi gerçekten çok güçlü ve kışkırtıcı bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Beynimizin geleceği aslında şu an önümüzdeki tabakta duruyor. Bugün yaptığımız o küçük beslenme seçimleri, yarınki bilişsel kaderimizi, yani hafızamızı, zekamızı, ruh halimizi şekillendiriyor. Kitap, beyin sağlığımızın kontrolünü ele almamız için bize bir yol haritası sunuyor ve her şeyin ama her şeyin tabağımızda başladığını söylüyor.